Yeni içeriğimden, güzel atlar diyarı Kapadokya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü içeriğimde peribacaları diyarı Kapadokya'yı gezeceğiz. Biz Kapadokya'ya bugün vardık ve 3 gün boyunca Kapadokya'da yer alan peribacaları, tarihi kiliseler ve yeraltı şehirlerini hep birlikte gezeceğiz. Hadi Kapadokya gezimiz başlasın. Kapadokya bildiğiniz gibi peribacalarıyla meşhur. Peribacaları bundan 30 milyon yıl önce bölgede bulunan Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın volkanik patlaması sonrası meydana gelmiş. Biz de şu anda Göreme Açık Hava Müzesi'ne geldik ve peribacalarını hep birlikte gezeceğiz. Kapadokya gezimiz Göreme Açık Hava Müzesi'nden devam ediyor. Göreme Açık Hava Müzesi Göreme Vadisi'nde yer alıyor. Göreme Vadisi ise Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Manastır eğitiminin ilk olarak verildiği yer olarak biliniyor. Zaten bu bölgeyi gezerken birçok kilise ve şapeli bir arada göreceksiniz. Biz de şimdi bu kilise ve şapelleri ve Göreme Vadisi'ni gezmeye devam ediyoruz. Kapadokya gezimize Aşıklar Tepesi'nden devam ediyoruz. Burası Göreme Açık Hava Müzesi'ne arabayla yaklaşık 10 dakikalık mesafede. Kapadokya'da balon gösterisini en güzel izleyebileceğiniz nokta burası. Sabah 5.30-6'da bu noktaya gelirseniz balon gösterisini izleyebilirsiniz. Fakat bir gün önceden kaldığınız otelde mutlaka ertesi gün balon gösterisi olup olmayacağını teyit edin. Çünkü bazı günler rüzgardan dolayı balonlar kalkış yapamıyor ve buraya boşuna gelmiş oluyorsunuz. Uçhisar Kalesi'ne geldik. Uçhisar Kalesi Kapadokya'nın en büyük peribacası. Milattan önce 4. yüzyılda oyulup kale olarak inşa edildiği biliniyor. Biz de şimdi Uçhisar Kalesi'ne gidip Kapadokya gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uçhisar Kalesi'ne özellikle gün batımına doğru geldik. Gördüğünüz gibi gün batımına doğru güneş tam olarak Uçhisar Kalesi'ne vuruyor ve muhteşem bir manzara sizlere eşlik ediyor. Eğer siz de Uçhisar Kalesi'ne gelirseniz mutlaka gün batımına 1-2 saat kala gelin ve bu muhteşem manzarayı sizler de seyredin. Kapadokya'da bulunan bir diğer nokta Güvercinlik Vadisi'ne geldik. Şu gördüğünüz bölge Güvercinlik Vadisi olarak geçiyor. Şurası da az önce gittiğimiz Uçhisar Kalesi ve bu bölgede Uçhisar Beldesi. Yani Uçhisar Kalesi ile arasında yaklaşık 3-4 dakikalık bir araba mesafesi var Güvercinlik Vadisi'nin. Güvercinlik Vadisi'nin hemen önünde bulunan alanda bir ağaç var ve insanlar buraya nazar boncukları asıyorlar. Bir çeşit batıl inanç gördüğünüz gibi. Ağaçta bir sürü nazar boncuğu var. Kapadokya'nın sembolü olan Üç Güzellerin önüne geldim. Efsaneye göre vaktiyle bir prenses varmış ve bu prenses bir çobanla kaçmış. Bu evlilikten de çok güzel bir çocuklar o dünyaya gelmiş. Fakat kral, yani prensesin babası bu evliliğe karşıymış ve bu üçünü işte arkamda gördüğünüz bu noktada öldürmek istemiş. Fakat efsaneye göredir ki öldüremeden
İşte bu üç güzeller olarak bu üçü burada tekrar canlanmış. Biz şimdi Kapadokya gezimizin ilk gününe üç güzellerin önünden veda ediyoruz. Yarın Kapadokya'yı kaldığımız yerden gezmeye devam edeceğiz. Kapadokya'dan herkese günaydınlar. Arkamda muhteşem bir manzara var. Sabah 6'da uyandık bu manzarayı görmek için ve otelimizin terasına çıkıp bu manzarayı izlemeye başladık. Gerçekten şu anda kendimi fantastik bilim kurgu filmlerinde gibi hissediyorum. Otelimizde balon gösterisini izledikten sonra çıktık ve Ortahisar'a geldik. Size biraz Kapadokya'daki balonlarla ilgili bilgi vereyim. Fiyatları yaz döneminde kişi başı 250 euroya kadar çıkıyor. Bize çok pahalı geldi açıkçası. Biz o yüzden otelimizden izlemeyi tercih ettik. Bir de her gün kalkmıyor. Bazen rüzgarlı oluyor ve bu durumda da kalkışına uygun olmuyor. Siz kaldığınız otele mutlaka bir gün önceden sorun. Eğer onlar size yarın kalkacak şeklinde bilgi verirse ertesi sabah erkenden uyanın ve bu muhteşem gerçeküstü gösteriyi izleyin. Biraz da size Kapadokya hakkında bilgi vereyim. Kapadokya güzel atlar diyarı demek. Ürgüp, Göreme, Avanos, Ortahisar, Uçhisar gibi farklı beldelerin bulunduğu bölgeye aslında Kapadokya deniyor. Benim babam üniversiteyi bu bölgede okudu. Ben daha önce de gelmiştim buraya. O yüzden aslında iyi biliyorum Kapadokya bölgesini. Şimdi eşimle birlikte geldim ve onunla birlikte tekrar geziyorum. Ortahisar Kalesi dünyada bilinen ilk çok katlı yerleşim yerlerinden birisi. Arkamda gördüğünüz gibi adeta bir apartmanı andırıyor ve çok katlı, farklı farklı katlarda farklı farklı insanların yaşadığı bir bölge. Burası Hititler döneminde oyulmuş ve şu andaki halini almış. Aynı zamanda burası Uçhisar'dan sonra dünyanın en büyük ikinci peri bacası olarak biliniyor. Paşa Bağları Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Tıpkı Göreme Açık Hava Müzesi gibi müze kartla giriliyor. Biz dün Göreme Açık Hava Müzesi'nden 60 TL'ye müze kart aldık ve hem oraya gezdik hem de burayı dün aldığımız kartla gezebildik. Burası da tıpkı Göreme Açık Hava Müzesi gibi Hristiyanlık için önemli bir yere sahip. Burada Hristiyanlık adına eğitimler veriliyormuş ve manastır eğitimleri oluyormuş bunlar. Biz şimdi Paşa Bağları Açık Hava Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Paşa Bağları Açık Hava Müzesi'ni gezdikten sonra Zelve Açık Hava Müzesi'ne, oradan sonra da Tokalı Kilisesi'ne gittik. Buralarda gezilmeye değer muhteşem yerler. Tokalı Kilisesi bu bölgedeki ilk kaya kilisesi olarak biliniyor
İçeride İsa'nın son akşam yemeği freske en meşhur fresklerden birisi. Şimdi Göreme'ye geldik. Göreme'de biraz kahve içip dinleneceğiz. Sonra da Derinkuyu yeraltı şehrine gideceğiz. Derinkuyu yeraltı şehrine yolculuğumuz başladı. Göreme'ye, Ürgüp'e yaklaşık 45-50 dakikalık mesafede Derinkuyu yeraltı şehri. Bu Kapadokya bölgesinde gezilecek yerler birbirine aslında yakın. Ama yakın olan yerlere de toplu taşımayla gitme imkanınız çok fazla yok. O yüzden Kapadokya bölgesini eğer çok doğru, çok verimli bir şekilde gezmek istiyorsanız şahsi aracınızla gelmeniz gerekiyor. Eğer öyle bir imkanınız da yoksa belki uçakla Kayseri Havalimanı'na inip orada araç kiralayıp bu bölgede gezilecek tüm destinasyonları bu araçla gezebilirsiniz. Biz şimdi Derinkuyu'ya doğru gidiyoruz. Yaklaşık 30 dakikalık yolumuz kaldı. Derinkuyu yeraltı şehrini hep birlikte gezeceğiz. Derinkuyu yeraltı şehrinden şimdi çıktım arkadaşlar. Burası biraz klostrofobik. Zaten girişte astım hastası ya da kalp hastası olanların bu yeraltı şehrine inmesi önerilmiyor. Burası hakkında biraz bilgi verecek olursam, bildiğiniz gibi Hristiyanlık İsa'ya gönderildiğinde dünya üzerinde hakim imparatorluk Roma devletiydi. Onlar da paganist bir inanca, yani putperestliğe sahipti. Ve o dönemdeki Hristiyanlara zulmediyorlardı. O dönemde Kayseri'de ve Antakya'da bulunan Hristiyanlar da İşte bu arkamda gördüğünüz bölgelere gelip Derinkuyu yeraltı şehri, Kaymaklı yeraltı şehri gibi yerleri kurup burada Roma'dan kaçarak yaşamış ve hayatlarını ikame ettirmişler. Derinkuyu'da yaklaşık olarak 20.000 kişinin aynı anda ikamet ettiği biliniyor. Devasa büyüklükte bir yapı. Siz de gezdiğinizde gerçekten şaşıracaksınız. Devrent Vadisi'ne geldik. Bu vadi Kapadokya'da peri bacalarını görebileceğiniz en güzel destinasyonlardan birisi. Arkamda gördüğünüz gibi buradaki peri bacaları biraz daha gül rengine çalıyor. Güneş şu anda tam olarak bu peri bacalarının üzerine vuruyor ve muhteşem bir görüntü burada da sizleri bekliyor. Biz Kapadokya'da gerçekten gittiğimiz her yerde büyülendik. Devrent Vadisi de bu noktalardan birisi. Kapadokya'daki gezimize testi kebabıyla ara vermeye karar verdik. Testi kebabı muhteşem bir lezzet. Kuzu etinden yapılıyor ve testi içerisinde getirilip önünüzde servis ediliyor. Yapımı çok zor olduğundan da yalnızca Ürgüp ve Göreme'de bulunan bazı restoranlarda var. Şimdi yemeğimizin gelmesini bekliyoruz ve yemeğimiz geldikten sonra Kapadokya gezimize testi kebabıyla devam edeceğiz. Kapadokya gezimizin son gününden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bizim Kapadokya'daki son günümüz ve size Kapadokya'dan işte bu güzel manzara önünden veda etmek istedik. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Instagram üzerinden Hasan Erkiliç Gezi yazarak hesabımı bulabilir ve Instagram üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Oradan da çok faydalı içerikler paylaşıyorum.
Sizin takipleriniz benim için çok kıymetli. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bir sonraki içeriğimde görüşmek üzere.